birlikte huzurlarınızdayız. Geldik dostlar, geldik arkadaşlar. İpekçim, happy birthday to you. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Öncelikle tabii ki benim için en güzel doğum günü hediyesi. Seninle beraber yaptığım herhalde uzun bir aradan sonra yaptığım bu ilk yayın oldu. Evet, İyi ki varsın Bilal abi. canım Seni nasıl sen de. özlemiştim biliyor musun? Canım Yani o sen kadar de. özlemiştim ki inanamazsın. Benim için en büyük hediye, en büyük sürpriz buydu doğum günü sürprizi ve hediyesi. Gerçekten buydu. Çok mutluyum bu arada. Takipçilere de buradan selam sevgiler. Moderatör Ümran, Banu, Caner şimdiden selam sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Konularımızı doğaçlama söyledim zaten Instagram'da hikayemde. Doğaçlama gireceğiz. Söz Bilal abi de nerelere götürecek bizi bilmiyoruz bakalım hadi. Evet dostlar, bugün İpek'e de söylemeyi unuttum aslında içerikten bahsederken. Ben de bugün çok yoğun bir günüm benim de. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu konusunda bana çok ilginç iddialar geldi. Çok ilginç iddialar geldi. Bu iddiaların hepsini bütün çıplaklığıyla hiç üzerlerini örtmeden, saklamadan, gizlemeden sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunların hepsi bir iddia. Peşin peşin söylüyorum, iddia. Yani benim ortaya çıkardığım bir şey değil. Bana gelen bazı iddialar, duyumlar ve birçok kişinin de bildiği gerçekler ancak gizleniyor, üstü örtülüyor. Bunun nedenini de sizlerle yorumlayacağız. Tabii ki ünlü astrolog, bu işlerde çok tecrübeli olan, magazini de çok yakından takip eden arkadaşım İpek Canbulat'ın bu konudaki yorumları da çok önemli. Evet, şimdi tekrar yeni gelenler için söyleyeyim. Afra Saraçoğlu'nun Poyraz Yosmaoğlu'yla ilgili ilişki var mı yok mu? Bu konuda gelen iddiaları hep birlikte konuşacağız biraz sonra. Hadi güzel bir şeyle başlayalım. Seda Sayan, güzel kadın. Ay ay patladı yine. Yine patladı. Benimle aynı yaşta olduğunu söyleyebilirim Seda Sayan'ın. 1959 doğumlu. Siz hesap edin ama en fazla 40 gösteriyor. Ne diyorsun? Evet benim yılların idolüdür. Seda Sayan hiç yaşlanmayan kadındır. Mevsimler gibidir. O der ya Bülent Hanım. Benim yaşım yok mevsimler gibidir. Ben mevsimler gibiyim der. Yaş kavramı diye bir şeyi kabul etmez Bülent Hanım. Seda Hanım için de geçerli bu. Ben ona bir dönemde evet saygımdan ötürü benden yaşça büyük olabilir ama her zaman söylüyorum gerçekten benim yaş grubuma da taş çıkarır. Çok 40'lı yaşlarda görünüyor. Bir defa son derece bakımlı ve gerçekten büyük bir çıkış yakaladı. Ama ben onu yine astrolojik olarak burcuna yorumluyorum. Çünkü Seda Oğlak Burcu olduğu için çok şanslı, çok böyle ne bileyim işte parayı çeken, materyale çok sahip olmaya çalışan inanılmaz güzel bir burç. Burca sahip öyle söyleyeyim. Ve çok da azimli. Yıllardır çalıştı. Havadan para gelmedi. Yıllardır ona hiçbir yerden para gelmedi. Yıllarla azimle yıllardır çalıştı ve buna sahip oldu. Ve Seda Sayan normal hayatında mutlu. İş hayatında mutlu. Çünkü mutluluğu hak ettiğine inanıyorum. Uzun yıllar markalaştığın zaman, uzun yıllar bir şeye emek verdiğin zaman mutlaka karşılığını alırsın. Bir defa Kıbrıs'ta geçen hafta değil evvelki hafta gittiğimde havalimanında şeylerini gördüm. Ne diyorsunuz ona? Billboard, Postlarını. billboard. Billboardlarını gördüm. Dolayısıyla gurur duydum. Çünkü adanın artık A plus bir oteli. Yani öyle bir yerde çıkıyor ki çok ince elerler, sık dokurlar, herkese almazlar. İnan starlardan bile 2 kişi geldi oraya. Çok fazla almıyorlar. Ama nasıl oldu bu? Nasıl etti? Ben yine başarısına bağlıyorum, bakımına bağlıyorum, güzelliğine bağlıyorum. Seda Sayan'a buradan selam olsun. Çok da gerçekten mutlu oldum. Bu arada 2 kanalda da program yapıyor. Olamaz böyle bir güzellik. Programlar ya hala izleniliyor. Bu Seda Sayan hiç yaşlanmaz. Olmaz böyle bir şey. Sen de seversin onu. Bana da hep söylersin ya. Severim. Biz Seda Sayan'la bazen atışırız, nadir de olsa. Bazen geriliriz.
ama çoğunlukla da öpüşürüz. Seda Sayan benim çok eski arkadaşım, çok eski dostum ve çok takdir ettiğim, birlikte çalışmışlığımız da var. Çok takdir ettiğim bir sanatçı. Seda Sayan evet söylediğin gibi hem TRT kanalında, televizyon TRT kanalında hem Kafa TV'de program yapıyor. Kafa TV'de programlarına yeni başladı ve muhteşem güzellikte bir format, farklı ve çok güzel beylik sözler, konuşmalar, cümleler, anılar, dersler, ne dersen her şeyden konuşuyor ve çok da güzel bir evliliği var 4. senesinde biliyorsun. Kocasıyla Allah ilgili nazarlardan esirgesin. Ben onu zaten size daha önce de söylemiştim. evet, Kendisiyle Kıbrıs'ta bir otelde, evet bana söylemişti. Dedi ki bana dedi ne olursun bir küçük çapta bir yorum yap demişti. Bak evet, unutmuyorum bunu. Ben ona kahvaltıda sabahleyin o 5 yıldızlı bir otelin birinci katında hiç unutmam yorum yaptığımda dedim ki tekrar mı evleneceğim? Evet bu sefer çok mutlu olacaksın dedim ve gerçekten aşk evliliği yapacaksın dedim ve gerçekten de öyle oldu. Ama sonra yollarımız ayrıldı. Birbirimize bir daha ulaşamadık, kavuşamadık, görüşemedik ama ben o Kıbrıs'ta çıktığı yere gideceğim. Onu özellikle ziyaret edeceğim kuliste. etmelisin, etmelisin ve Evet. Seda Sayan söyledikleriyle hemen hemen her günde gündemde yer alıyor. Kendisi magazin sayfalarında, haber sayfalarında hep Seda Sayan'la ilgili gelişmeleri okuyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflarıyla görüyoruz onu. En son Seda Sayan sevgili arkadaşı Safiye Soyman'la ilgili bir şey söyledi. Safiye dedikoducu. Bir şeyin duyulmasını istersem ona söylerim dedi. Yani şimdi merak ediyorum bunu aslında bir latife olarak mı söyledi yoksa çünkü Safiye ile etle tırnak gibiler onlar ayrılmazlar. Bunu bir espri olarak mı söyledi acaba? Merak ediyorum. Ya Safiye bu tür takılmaları da kaldıran bir insan biliyorsun. Ve yani bu hafif aslında Safiye Soyman'la ilgili hafif bir itham, bir ortaya koyuş, onu öne çıkar yani onu Safiye'nin dedikoducu olduğunu herkese söylemesi, ifşa etmesi Safiye'yi üzmez. Aksine Safiye mutlu da olur ya. Yani Safiye çünkü Belki de biliyorsun bununla Safiye evet olabilir doğru mutlu olabilir ama Seda Sayan çok dobra bir kadındır. Zaten dobralığıyla bilinir. Herkes de Seda Hanım'ı böyle tanıyor. Ama evet, ben şöyle söyleyeyim. Yani artık kendini gerçekten aşmış ve inanılmaz derecede dobra ve doğruluklarıyla her şeyi anlatıyor. Seda Sayan bakın geçen gün mesela diyor ki ben diyor gümüş kaşıkla havyar yemem. Ben gecekondu kızıyım diyor. Yani tabii. ne kadar güzel. Bir insanın kendini eleştirebilmesi, öz eleştiriye açık olabilmesi, gerçek kimliğini beyan etmesi, ortaya atabilmesi. Seda Sayan bu. Ben o yüzden bu yönünü çok seviyorum onun. Gerçekten çok seviyorum. Evet, her zaman kendisinden konuşturmasını biliyor, başarıyor. Sana şimdi birisini göstereceğim ya. Ya olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey. Yani Ebru Gündeş yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra en son bir 10 milyon lira masraf yaparak bir estetik operasyonlar yaptırdı. Ondan sonra şu görünümüne bakar mısın? Yani Ebru Gündeş 52-53 yaşında Gördüm, sanırım. gördüm, gördüm. Yani bakar mısın? Gördüm. Yani 20'li yaşlarda gibi gözüküyor. Yani bu doğru bir şey mi? Normal bir şey mi? Bu kadar büyük Yani Bilal abi değişiklik. şimdi bazı insanların estetiğe, Seda Sayan da estetiği çok sever mesela. Evet, Bazı insanların estetiğe zaafı vardır. Bakın Seda Sayan çok estetik yaptırdı. Ebru Gündeş bir defa yaptırdı, bir bir kere. yaptırdı. Evet, Çok güzel oldu. Kadın çok güzel oldu. Ben onu Kıbrıs'ta sahnede izledim. Hem de yakın bir tarihte izledim. İnanılmaz muhteşem bir genç kız gibi çok doğal. Ebru'yu ben beğeniyorum. Gerçekten hiç çizgisini bozmayan starların starı. Benim için öyle. Benim evet, için öyle. evet, Bir de Ebru çok başka bir yerden bakıyorum olaya. Kendini günden güne yetiştirdi şarkılarıyla ama bir dönem baktım ki şimdi ben onu eleştireceğim de kırılmasın izliyorsa ve sonradan izleyecek olursa. Kıyafetlerini çok beğenmiyorum. Çok rüküş. Hele şu son zamanlarda nedir bu kravat, takım elbise, erkekvari böyle maskülen tarz kıyafetler. Ee,
Belki sen de kızacaksın bana. Ebru Gündeş yani niye böyle konuşuyorsun? O bir star diyeceksin. Star'a yakışır şekilde o suratını yaptırdın. Ses 10 numara, muazzam bir performans. Sahnen 10 numara, mükemmel ötesisin. Sen fevkaladenin de fevkindesin. Sen o zaman kılığına kıyafetine iyi bir modacıyla ya da yurt dışında yaptıracağın ya da yaptırdığın elbiseleri kullanarak devam edebilirsin konserlerine. Konserde de çok şeydi, kötüydü kıyafet. Ben beğenmedim yani. Ve son zamanlarda çıktığı yerlerde o işte dediğim gibi maskülen tarzı kıyafetleri hiç beğenmedim. O yüze çok zıt, tezat. Yeni tarzını beğenmediğini söylüyorsun. Daha evvel böyle şişirilmiş etekli o büyük elbiselerle az solist kıyafetleriyle çok sık görüyorduk kendisini. Şimdi tamamen onlardan arındı ve daha modern, daha günümüze uygun ve daha genç ama maskülen, ille de maskülen oldu. Yani bu bir şey, belki öyle kalacak diye bir şey yok. Belki de o konser serisi içindi, son konserler içindi o. Yine arayış içinde de olabilir. Ama bir değişim yaptığı belli yani. Asıl hadi ben astroloğum. Ama Evet, asıl magazincilerin de yani artık profesörü sensin. Peki sana bir soru sormak istiyorum. tabii. Kimi yaptırdı bu doktora? Yani hangi doktor bu? Ben buna ulaşamıyorum mesela. Bana diyorlar ki bir Şahan'mış soyadı. Ankara diyorlar, bir şeyler diyorlar. Ama ben bilmiyorum. Tam net bilgi istiyorum ben. Bakın, şarkıcı Ceylan'ın da estetiği çok güzel. Bir Ceylan, iki Ebru Gündeş, üç Sertab Erener. Bu üçü yüzünü kime gerdirdiyse bu doktorlar 10 numara yapmışlar bu operasyonları. Senin öyle bir şeye ihtiyacın yok. Kendin için mi merak ediyorsun? Evet Neden ben merak? yaptıracağım yakın bir zamanda. Evet ben de yaptırmak istiyorum artık. Bunu hak Hayır ettiğime efendim, inanıyorum. ben buna müsaade etmem. Senin öyle bir şeye ihtiyacın yok ya. Biraz evvel annenle ve teyzenle tanıştırdın beni. Onları gördüm. Ne kadar güzel kadınlar. Sen onlardan, o sülaleden gelen bir insan olarak Çok estetikle teşekkür senin ne ediyorum. işin Sağ ol, var olabilir ol, ya? eksik olma. Ne işin olabilir? Sağ olasın. Hakikaten yapma, yapma, yapma. O Kıbrıs'a çok Aman gitme. babam O duymasın, Kıbrıs'ta, babam duymasın. Babam burada asker adam böyle şeylere çok ters biliyorsun babam. evet, Hiç o sevmez öyle Kıbrıs'ta, o şey. Kıbrıs'ta o oteller, otellerin lobilerinde görüyorsun. Hepsi estetikli kadınlar. Birbirinize özeniyorsunuz ama yaptırma canım. Senin Ya ihtiyacın yok. onlar yok yok ben suratımı gerdirecek bir halim yok. Zaten Yok. senden sonra da senin bu üzüntünden dolayı ben bir 10 kilo aldım. Ah Sana canım. çok üzüldüm. Tabii Canım benim. üzüntümden yedim tatlıya Geldi verdim kendimi geçti. inanamazsın. Geldi geçti ama Tabii kilo sen ne aldım. yaptıysan yakışmış sana. Yakışmış şu anki Ya halin. Bilal abi Çok herkes seviyorum. diyor ki yüzünü mü gerdirdin? Değil ben kilo aldım diyorum. 10 kilo İyisin. aldım ondan yüzüm gergin. Hayır, iyisin, iyisin, iyisin. Hiç Teşekkür ederim ihtiyaç sağ ol. yok. Beni sevdiğin için çok mersi sağ ol. Rica ederim. Hadi bir de güzel bir haber verelim. Ata Demirer'i sen çok seviyorsun. Ata Demirer Ay bayılırım. bu ülkenin en yetenekli şovmeni ve bu ülkenin en yetenekli stand-upçısı bana göre, pek çok insana göre. Yaz gösterilerine başlıyor. Kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu isimli gösteriler arkadaşlar açık hava gösteri alanlarında başlayacak. İzmir'e geliyor müjde, Ata Demirer Çeşme'de, Altınoluk'ta, İzmir'in içinde. İstanbul Harbiye sahnesinde şimdilik 2 gösterisi var. Bursa'da sahneye çıkacak ve tarihleri için de bilet uygulamalarına bakmanız öneriliyor. Ata'ya bayıldım ben. Geçen sene oğlumla Hidayet'le gittim, izledim. Bayıldım. Yine gideceğim. Sen de seviyorsun, değil mi? Benim en çok sevdiğim Ata Demirer. Gerçekten çok seviyorum. Çok Ben beğeniyorum. Yani aile, e, aile komedisi yapıyor. komik ya. Çok Küfür yok. komik ya. Gerçekten komik. Hiç küfür yok ve sahnede şarkılar, arkasında orkestrası, o güzel sesiyle. Konservatuvar mezunu biliyorsun. Çok güzel şarkı Evet. söylüyor. Hem de espriler yapıyor. Dört dörtlük bir eğlence sunuyor. Peki, peki. Evet, arkadaşlar beğen yaparsanız, eğer Evet ya sohbetimizi yayın çok düşük. beğeniyorsanız Niye böyle oldu? Ki bugün hafta sonuna denk geliyoruz. Perşembeleri de yani şanslı gündür, enerjisi yüksek bir gündür. Bugün gökyüzü de çok güzel. Niye böyleyiz yani 200'de kaldık? Bizim yayınlarımız hep 400 olur. Niye böyle olduk? Düştük. yükselir. Lütfen biraz beğeni yapalım rica edeceğim.
Yükselir. Beğen yaparsanız ve abone olmadan izleyen dostlar abone olursanız mutlu oluruz. Afra Saraçoğlu ile ilgili ilginç bir gelişme var. Onu konuşacağız arkadaşlar. Biliyorum ama ben Instagram'ımda bana yazmışlar. Ben Afra'nın avukatı değilim. Mert Ramazan Demir'in de avukatı değilim. Bana yaklaşık hatta Brezilya'dan şimdi kendisi de burada Vanda adı. Vanda Mesa, Vanda bir şey. Vanda bir şey. Evet. E, Dolayısıyla o yazmış böyle bir olay var mı yok mu biz inanmıyoruz böyle bir şeyin olacağına yorum yapar mısınız? Ben no comment dedim, yorum yapmıyorum, sana bırakıyorum sözü. Eğer girmemi istediğim bir konu varsa orada konunun içeriğinde bir şey söylemem gerekiyorsa ya da öğrenmek istediğim bir şey varsa astrolojik yönden bir takım yorumlar yapabilirim. Bunların ilişkileriyle ilgili. Şimdi diğer meslektaşlarımın söylediklerine zıt bir şey söylersem bu sefer mesleki açıdan arkadaşlarım gücenir bana. O yüzden bildiğimi mi söyleyeyim, bilmediğimi mi söyleyeyim? Ama ilk önce sözü sana bırakıyorum, sonra yorum yapacağım. Evet, bu konuyu daha ileriki dakikalarda konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nun bu Poyraz Yosmaoğlu ile ilgili ilişkisi var mı yok mu bu konuda birçok bana günlerdir birçok mesaj yağıyor ve bazı iddialar, güvendiğim kaynaklardan gelen bazı iddialar var arkadaşlar. Bazı şeyler somut gibi gözüküyor. Hepsini konuşacağız. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Ondan önce senin takipçilerin silindi mi? Dün dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de birçok ünlünün Instagram takipçilerini sildi. Bunun sebebi olarak Instagram bot takipçileri, parayla satın alınan takipçileri siliyor, temizliyor, temizlik yapıyor diye bir açıklama yapıldı. Mesela Selena Gomez 1 milyon takipçi kaybetti dün. Kylie Jenner 3 milyon, Taylor Swift 4 milyon, Justin Bieber 3 milyon, Demet Özdemir 100 bin, Çağatay Ulusoy 100 bin takipçi kaybetti, Pınar Deniz 100 bin, Burak Deniz 100 bin ve en son yayına girerken öğrendim Afra Saraçoğlu da 10 bin takipçi kaybetmiş. Instagram'ın bu yaptığı sence doğru mu? Neden Instagram bunu yaptı? Öncelikle bunu anlamaya çalışıyorum ben. Yani bot hesapları temizleyip Tamam doğru. Evet doğru. Şişirme hesap. Bunlar organik hesap değil. Şimdi evet, mesela benim hesabım Instagram'da organik. Benim televizyonda program yaptığımdaki takipçilerim, danışanlarım, işte özel hizmet alanlar yahut da ne bileyim bazı kanallarda yapmış olduğum programlar. Anlatabiliyor muyum? Orada Instagram'da mevcut olan organik hesaptaki doğal insanlar. Ama şimdi bana telefon açıyor birisi. İpek Hanım telefonunuzu bulduk. Bot hesap yapabilir miyiz? Sizi mavi tık yapalım mı? Şimdi bu bir saatte bir şey. Ne gereği var mavi tık olmama? Ben ünlü olma peşinde değilim ki olsaydım zaten 27 yıldır TV'deyim olurdum. Gerek yok buna. Doğal ve organikle gelmek ayrı. Bir de fake hesaplarla, bot hesaplarla gelmek ayrı. sen ünlüsün ama öyle değil yani öyle deme ben Daha ünlü değilim. teşekkür ederim. Senin kadar ünlü değilim Bilal abicim. Estağfurullah Ben olur mu öyle nerede? şey? Sen 50 yıllık gazetecisin. Ben 27 Estağfurullah. yıllık. Yani ne anlatayım sana? Küçük bir astrolog. Estağfurullah. Moderatör arkadaşlarıma da merhaba. Banu Kabaş, Ama Caner yok Caner burada. Caner Tuzcu, neredesin sen? Caner Neredesin Caner? Tuzcu, Caner Tuzcu özel abonem ve moderatörüm. Ümran Keleş burada. Onlara da bir merhaba diyelim ve onlardan Selamlar rica Ünal'cığım, etmek. merhabalar. Banu da burada. Banu'ya da hoş geldin diyelim. Evet ve Caner onlardan neredesin sen ya? Yayında yoksun. Nerelerdesin sen? buradaydı. Demin buradaydı Caner. Evet. Peki arkadaşlar şimdi bakıyorum. Güzel Bakıyorum. böyle atraksiyonlu konularla gel bana. Diyorsun ya kaosu severim bilirsin. Kaosu seversin bilirim. Severim. Şimdi Evet. bu Tantaşçı bu ülkenin en yetenekli müzisyenlerinden, bestecilerinden, aranjörlerinden ve yorumcularından biri. Tantaşçı kendi işiyle ilgili bir fikir ortaya attı. Yapay zeka ile müzik yapanları eleştirdi ve gazeteci Cüneyt Özdemir de bu tartışmaya Sezen Aksu girse, fikrini söylese anlarım. Hemen balıklama atlayanlara bakıyorum. Sen ne yaptığında ne söylüyorsun diye Tantaşçı'ya gönderme yaptı. Hepimiz şaşırdık, şok olduk.
Yani Tantaşçı'yı tanımaması, Tantaşçı'nın müzikal yeteneğini, geçmişini, kimliğini, varlığını Cüneyt Özdemir'in bilmemesi ve şu aklımıza geldi. İnsanlar her konuda bilgi sahibi olmayabilir ama bilmedikleri konularda da biliyormuş gibi konuşmamalı. Hele ki bir gazeteci, o mevkiye, o makama gelmiş bir gazetecinin bir starı yaralayacak şekilde böyle gerçek olmayan bir ithamda bulunmaması. Tantaşçı da kendimi yeterince müzik konusunda ispatlamış durumdayım. Siz Doğru 21 senedir söylemiş. haberci olmanız, Doğru söylemiş yani. siz 21 senedir haberci olmanıza rağmen bir haber olabilirsiniz, habersiz olabilirsiniz yani. Çünkü zaman geçtikçe aksileşiyorsunuz dedi. Tantaşçı'nın bu söylediğinin altına imzamı atarım. Cüneyt Özdemir zaman geçtikçe değil, ben bildim bileli istemediği zamanlarda hep aksileşir. Kendi istediği gibi insanlara böyle gider yapar. Yanlış bir şey tabii ama onun yanlışı doğrusu kendisine. Şimdi Sen ne şöyle diyorsun? söyleyeyim, tam bir defa son derece değerli bir müzisyen, Evet. son derecede işinin piri. Kıbrıs'ta sold out yapar. Hiçbir yerde yeri bulunmaz. Ta bir iki ay önceden biletleri satılır. Kasino programlarında ve otellerde de öyledir. Tan çok özeldir. Zaten her zaman her yere de gitmez Tan. Tan gibi değerli bir müzisyene bu lafları söylemesi hiç şık bir şey olmamış. Tan zaten gereken cevabı vermiş. Cüneyt Özdemir de çok iyi bir gazetecidir. Herkes bence mesleğinde iyi. Şimdi Cüneyt Özdemir bunu söyledi diye onun mesleki açıdan ama Cüneyt Özdemir bu işi biraz magazinsel, senin yapman gerekeni yapmış aslında. Biraz senin mesleğine de el atmış gibi geldi Yo bana. şimdi Sen bir haber 5N1K, sen bir habercisin. şimdi Kalkıyorsun çok iyi bir müzisyenin aleyhinde, hakkında onu rencide edici, zedeleyici şeylerle, ama ne oldu? Ben bütün sayfaları gezdim. Altlardaki yorumları okuyorum. Bütün halk Tan'dan yana. tabii şimdi herkes magazine tukaka der. Özellikle işte bu haberciler, kendilerini ciddi Evet. haberci görenler, siyasi haberci, ekonomi haberci, ülkeyi kurtaranlar sözüm ona yazdıklarıyla, yaptıkları yorumlarla magazine tukaka derler ama magazinden beslenmeye de bayılırlar. Magazinle ilgili konuk alırlar. Ünlüler gelsin onlara konuk olsun ki seyredilsinler. İşte Fatih Altaylı bile görüyorsun her hafta bir tane ünlü şarkıcıyı, oyuncuyu konuk almadan yapamıyor. Magazinle beslenmekten vazgeçemiyorlar ama magazinden de anlamıyorlar, bilmiyorlar. Zaman zaman da çok büyük saçmalıyorlar, gaflar yapıyorlar. Cüneyt Özdemir'in de yaptığı budur. Ancak ben şunu söylüyorum her zaman, herkes iyi bildiği konuda konuşmalı. İyi bildiği konuda mesaj Yani vermeye, bence öyle yorum denmemeli yapmalı. buna ve o Bilmediği konuyu kapat. konuda Herkes kendi işini bilmediği yapmalı. bir dakika üst üste konuşmayalım. Bilmediği konuda sus ya söyleme. Niye karalıyorsun? Adamın onlarca şarkısı var ve milyonlar peşinde Tantaşçı'nın. Dediğin gibi Soldat bak yok başka hayalim. Benim gibi olmayacak. Bu şarkıların hiçbirini bilmiyor. Bilse şimdi Cüneyt Özdemir ne kadar çok şey kaçırdığının farkında değil. Yalan, nasıl seveceğim, zor işimiz zor. Söyleme, hata, geceyi benimle. E, ondan sonra benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak şarkısını her konserinde seyirciler hep birlikte söylüyorlar. Harbiye çınlıyor. Yıldızlar da kayar. Ferdi Tayfur'un şarkısını coverladı. Dinlemeye doyamıyor insanlar. Sezen Aksu'nun Geçer şarkısını coverladı. İnsanlar dinlemeye doyamıyor. Ama %99'u albümleriniz hepsi kendi bestesi. Evet lütfen şimdi sen. Yani Bilal abicim, bence herkes kendi işini yapmalı. Eğer sen bir haberciysen magazinsel boyutunu bir tarafa bırakacaksın. Bence Tan'ı eleştirecek son insan, kusura bakma. Çünkü dediğim gibi hem sold out hem çok değerli bir müzisyen. Bir de her kitleye hitap ediyor. Çok enteresan. Hem gençlere hitap ediyor, orta yaşlara hitap ediyor. Konserine gidiyorum, ön masaya bakıyorum gençler. Sağıma bakıyorum, orta yaş grubu. Soluma bakıyorum, 70-80 yaş. Yani herkes dinliyor ve izliyor. Tan çok değerli benim için. Çok ayıp etmiş, bir özür borçlu. Cüneyt Özdemir sen Jerusalem'i konuş. Hürmüz Boğazı'nı konuş. İşte Amerika Devlet Başkanı'nın çılgınlıklarını yaptığı saçmalıkları konuş. Tahran'daki masum insanları konuş.
Yani İsrail'in nasıl bombayı hak ettiğini konuş. Bizim yeni gelişmiş, yeni sergilenen füzelerimi konuş, anlat. Yunanistan'ın bu füzeler tanıtıldıktan sonra dünden beri ne büyük korku yaşadığını, git Atina sokaklarındaki Yunanlılarla röportaj yap, onlara o füzelerimizi nasıl değerlendirdiklerini sor. Senin ne işin var magazinde ya? Senin ne Tabii. işin var yani? Sen bunlarla insanları bilgilendir. Hadi başka konuya geçelim. Afra Saraçoğlu'nu soruyorlar. Yarın Cuma günü Mustafa Ağdağ konuğum olacak arkadaşlar. Saat 18'de havalimanında ünlü sanatçıları, oyuncuları sobeleyen o ünlü magazin muhabiri, sempatik arkadaşımız, çalışkan Mustafa Ağdağ. Hande Erçel'i soracağız, Afra Saraçoğlu'nu, Mert Ramazan Demir'i, Serenay Sarıkaya'yı nasıl sorularıyla kıstırdığını soracağız. Mustafa Ağdağ merak ettiğiniz soruları lütfen bize yazın arkadaşlar. Yorum olarak kendisine iletelim. Peki Pelin Karahan'ın boşandıktan sonra Venedik'e gidip o güzel şeylerde, kanallarda, teknenin üzerinde artık bekarım, mutluyum pozları vermesini nasıl gördün, nasıl değerlendiriyorsun? Özgürlüğüne kavuştuğunu söylemek istiyor aslında. Yani sanki böyle çok sıkılmış da bu boşanmak onun için çok güzel bir şey oldu. Özgürlüğüne kavuştu. E, Yeniden büyük bir pozitif enerjiyle hayata tekrardan hoş geldin diyor. Değil mi? Özgürlüğünü ilan ediyor yani. Çok insan kıskandı onu aslında. Bazıları da linçlemeye kalktı. Ama Yani linçlenecek bir kız değil o. Yani ben çok beğeniyorum o kızı. Çok da seviyorum. Çok da iyi bir kadındı. Ve aynı zamanda evlilikleri de çok iyiydi. Ama ben onlara baktığımda doğum haritalarını incelediğimde nazardan yıkılmış bir evlilik olarak gördüm. öyle mi? Nazar Evet. çok üzmüş. Nazardan yok olmuş bir evlilik. Nazardan yok olmuş bir evlilik. E, çok Çok var üzülmüş. öyle. Çok üzülmüş yıllar boyunca Pelin Karahan. E, Maalesef yürütemedi kocasıyla. İki çocukları var. Dünya güzeli iki çocuk. Aynı uçakta yolculuk Biliyorum. Biliyorum. yakından tanıdım aileyi. E, Olmadı, yürütemedi. Şimdi Pelin Karahan'a bir röportajda bir soru soruyorlar. Diyor ki röportajı yapan kişi, set ortamında seni en çok rahatsız eden oyuncu kaprisi nedir diyor Pelin Karahan'a. Pelin Karahan'da 3 tane var aslında diyor rahatsız olduğum. Ekibe kötü davranan, küçümseyen oyuncudan çok rahatsız oluyorum diyor ve bunlar maalesef var diyor. Makyöze, işte kostümcüye, kötü davranan kişiler, oyuncular, başrol oyuncuları maalesef çok var diyor. İpek kendilerini nasıl gizliyorlar? Halkın karşısında, kamuoyunun karşısında nasıl da çok iyi bir insanmış, çok iyi bir kadınmış gibi rol yapıyorlar. Bu oyuncuları hepimiz tanıyoruz aslında. İsmen de biliyoruz da. Şimdi konuşmayalım, isim vermeyelim. İki diyor, işi bilerek yavaşlatan, karavandan çıkmayan, asistan çağırıyor, gelin sahneniz çekilecek. Çıkmıyor, bekletiyor ekibi. Telefonla konuşuyor, kahvesini içiyor. Bunlar var diyor. Bir de oyun oynarken, sahne çekilirken karşısında oyuncu yokmuş gibi tek başına oynayan, e, hiç seninle paslaşmayan, senin lafının nerede başlayıp bittiğini önemsemeyen, sadece kendisini düşünen bunlardan da çok var diyor. Ne diyorsun? Bu setlerin hali ne olacak? Bu kaprisli Evet, oyuncular. doğru söylüyor yani aslında. Çünkü setin başında olan kim varsa benim de öyle duyumlarım oldu. Tam çekim sırasında yok kahve içeceğim, yok sigara içeceğim, yok yarım saat sonra, yok bir saat sonra deyip o sette figüranından tut oyuncularına kadar hepsini böyle orada köle gibi bekleten insanlar var. Var yani. Bu yapımcılardan, yöneticilerden, yönetmenlerden üst kademe olan kişiler yapıyormuş bunu. Duydum ben. Ya ne kadar yanlış, ne kadar kötü değil mi? Yani İnsana verilen değeri gösteriyor burada. Yani aslında mesleğini kullanarak maalesef oradaki yanında çalıştırdığı kişileri, oyuncuları, dediğim gibi figüranlara yapılan bir haksızlık ve saygısızlık olarak değerlendiriyorum bunu ben. bunlar yüksek ego sahibi, Evet, bu evet. şöhret Hasbelkader bir bozmuş, yerlere gelmiş. Şöhreti sonradan bulmuş insanlar. kibirlenmiş artık, kibirli hale gelmiş, değil mi? Evet. Karakteri bozulmuş,
psikolojisi alt üst olmuş insanlar. Değil mi? Maalesef setlerde bunlar Evet. var. Dediğim gibi isim bunların çoğunu biliyoruz, tanıyoruz. Ama burada vermek doğru değil. E, Yeri geldiği zaman, haber konusu olduğu zaman isimlerini de konuşuruz. Peki, senin anlatacağın bir konu vardı. Evet, evet. Ben çok üzgünüm. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yine böyle müzisyenlerin kralı ve gerçekten iyi bir Atatürkçü, çok iyi bir vatansever, çok iyi bir laik ve milliyetçi olan sevgili Soner Olgun. Benim çok can abimdir. Kıbrıs'tan çok iyi tanırım onu. Çünkü benim gittiğim yerde sürekli bulunduğum bir otelde oranın gerçekten mekanında Letafet adlı bir yerde çıkardı, program yapardı. Evet, pankreas kanserine e, yani şu anda pankreas kanserinle mücadele ediyor ve çok kilo verdi ve şu an bir sitemi var. Diyor ki nerede benim o eski arkadaşlarım, nerede benim dostlarım? Bir insan aramaz mı? Geçmiş olsun Soner demez mi? Çünkü benim sayılı günlerim kaldı. Doktor tarafından zaman biçildi diyor. Çok acı. O kadar üzgünüm ki, o kadar ve günlerdir Soner abi rüyamda görüyorum ve geçen gün de özelden de yazıştık kendisiyle. Çok üzgünüm dedim ya, dağ gibi adamdın, dağ gibi adamdın. Nasıl bu hale geldin? Dualarımı esirgemiyorum, ona Allah'tan şifa diliyorum ya Şafii niyetine. Ey büyük Allah'ım, çok iyi bir insan ve gerçekten sahnesi de çok iyi, çok iyi bir müzisyen. Sen sever misin bilmiyorum Soner abiyi. Demez olur muyum? İyi bir Atatürkçüdür. Çok iyi bir Çok, çok, Atatürkçüdür. çok. Çok milliyetçidir. Her sahnesinde Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ü, milliyetçiliği öven konuşmalar yapar, şarkılar, marşlar yani söyler ve çok iyi bir sestir. İzzet Çapa yaptı bu bahsettiğin röportajı kendisiyle. İzzet Çapa'nın güzel bir Evet. röportajıydı. Sitem etti birilerine de. Kimlere etti bilmiyorum. Bildiğin bir isimler var mı? Yok, ben o detaylara bakmadım ama sitem ettiğini özetlerde duydum. Öyle maalesef ünlüler dünyasında vefasızlık ön planda. Ne yazık ki insanlar Evet, birbirlerine her zaman. Her sormuyorlar. zaman. Düşmeye gör, düşmeye gör. Genelde böyle değil mi toplumda? Düşmeye gör. Yani bir kere ararlar, bir daha Ama da bir şey söyleyeceğim bilirler. Bilal abi. O mesleğe inanır mısın şu anda kanserle mücadele ediyor ve çok ağır. Gerçekten iyi. Bak ne diyor? Çok, Zaman biçildi. Ve tabii, dikkat ediyorum. Geçen gün modada bir yer var. Kayıkhane diye reklamlarını gördüm. Ondan önce başka bir yerde gördüm. Canla başla hala daha çalışıyor. Hala daha söylüyor. Şarkı söylüyor. Hala da. o hayata tutunmasını sağlıyor biliyorsun. Yani insanın yaptığı sanatı idame ettirmesi, alkış alması onu hayata bağlıyor. Ekonomik olarak da belki ihtiyacı vardır. Allah yardımcısı olsun. Soner abinin ekonomik olarak ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Soner abi çok iyi bir yerde oturuyor. Şu an belli bir kitlenin oturduğu bir yer var ya, hep bahsederiz seninle, konuşuruz sanatçıların oturduğu yer. Evet, evet, evet. Orada bir yerde oturuyor. Bir de Elif adında bir kızı var. Özlem biliyorsun yıllardır eşiydi. Ayrılmışlar, boşanmışlar. Fakat bilemiyorum neden böyle oldu. Çok da fazla detay soramadım. Duadan başka yapamıyorum ama tabii ki insanlar çok nankör. Yani Soner Olgun bence çok ekol bir adam. Benim de idollerimden, gerçekten çok sevdiğim birisi. Ona Allah'tan şifa diliyorum. Fazla da bir şey konuşmak istemiyorum. Evet, Allah şifa versin. Peki şimdi Konu var arkadaşlar, mı başka? şimdi Afra Saraçoğlu konusunu konuşacağız. Şöyle bir mesajlara bakayım. Dostlar, beğen yaparsanız mutlu olurum. Moderatör arkadaşlar, Biraz evet rica bizi ediyorum. Johnny, izleyenlere, Banu ve bizi Ümran, orada mısınız? izleyenlere, bizi izleyenlere beğen yapmalarını söyleyin lütfen. Ve abone olarak izlerlerse abone olmayanlar mutlu oluruz. Bunu da söyleyin. Sen ne diyecektin canım? Ne Sen ne dedim diyecektin? Bilal abicim? İpek sen bir şey söylüyordun. Ben dedim ki başka bir konumuz, mevzumuz var mı? Yani önemli bir şey var mı gündemde? Bir haberleri izliyorum, takip ediyorum, bakıyorum. İşte genelde biliyorsun magazinsel olarak olayı astroloji olarak değerlendiriyoruz ama Evet. e, bu konulardan hariç sanki başka bir mevzu daha vardı. Unutuyorum biliyor musun? Artık bugün de artık bir yaş daha yaşlandım. Tamamen unutkanlık gelecek bana. Bugün İpek Canbulat'ın sevgili ünlü astrolog İpek Canbulat'ın doğum günü arkadaşlar. Kendisi Ay bir teşekkür yaş daha ederim Bilal abi. Sağ gençleşti. olasın.
40'lı yaşlarda değil mi? 40'lı yaşlarda. Ay ya Bilal abi, Yaşta ben hiçbir zaman yaşımı gençleşti. gizlemedim. Hiçbir İşte zaman yaşımı gizlemedim. 70 doğumluyum, 56'ya bastım. Dolu dolu 55 yaşındayım. canım benim, canım benim. Ne Allah çabuk geçmiş sağlık yıllar versin, biliyor musun? mutluluk versin. Allah Sağlık tabii. biraz evvel dostlar Allah tekrar sağlık söyleyeceğim. versin, sonra da huzur versin. Yayına başlamadan evvel biraz evvel tekrar söyleyeceğim İpekçim. Sizleri yayına almadan evvel böyle karşılıklı İpek'le merhabalaşırken beni annesiyle, şu anda annesinin evinde, annesiyle ve teyzesiyle tanıştı. Nasıl nur yüzlü insanlar, nasıl güzel sarışın hanımefendiler, Teşekkür ederim. Teyzem çok izliyor gençliklerinde sizi. O da müsaadenizle söylemek istiyorum. Gençliklerinde pek çok can yakmışlardır. Pek çok Bilal erkek abi, sen de beğenmişler Allah'ını ama seversen. İpek'in babası İpek'in annesiyle evlenmiş ki başka kimseye bakmamış ki İpek gibi dünya tatlısı bir evlat dünyaya gelmiş. Eski İstanbul hanımefendileri. Çok Biraz evvel teşekkür ediyorum. söylemiştim Sağ sana. olun. Hakikaten öyleydi. Peki arkadaşlar, şimdi bana gelen yoğun bir şekilde bu Kopenhag'daki e, fotoğraf ortaya atıldıktan sonra o fotoğrafta Afra'nın yeni erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Poyraz Yosmaoğlu'nun arkadan bir görüntüsü vardı ve oturan bir Afra görüntüsü vardı ve o fotoğraf bir hesaba atılmıştı. O hesaba Afra Saraçoğlu'nun e, yakınları tarafından, arkadaşları tarafından atıldığı iddia ediliyor. Bu durum artık ortaya çıksın diye düşünerek, o düşünceyle artık bu Yosmaoğlu'yla, Poyraz Yosmaoğlu'yla arkadaşlıkları herkes tarafından bilinsin diye ortaya atıldığı iddia ediliyor. 3 aylık filan bir konu olduğu iddia ediliyor. 3-3,5 aylık bir ilişki olduğu iddia ediliyor. Bugüne kadar gizlendiyse Kopenhag'da nasıl duyuldu? Neden Kopenhag'da Evet. ortaya atıldı? İddiaya göre kendileri duyurdu. Afra Saraçoğlu'nun okeyiyle iddiaya göre 2 adet fake hesap duyurdu arkadaşlar. Bu bana gelen bilgiyi başka kişiler de yoğun bir şekilde döndürüyor Instagram'da, Twitter'da özellikle. 2 adet fake hesap bunu duyurdu. Hatta uçak biletini Afra Saraçoğlu'nun uçak biletini Poyraz Yosmaoğlu'nun aldığına kadar iddia ediliyor. Bu olayı duyurduktan sonra bu 2 fake hesap kapandı. 2 fake hesap görevlerini yerine getirdiler ve ortadan kayboldular. En yakın kız arkadaşı Nesli ki Afra'yı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Her yerde yurt içi yurt dışı Afra Saraçoğlu'nun yanında. Bebek'teki o şeydeki Kuruçeşme'deki her neyse Afra nerede oturuyorsa oradaki evi de Afra'ya tutan kişinin, bulan kişinin Nesli olduğu. Nesli de çünkü oralarda oturuyor, Bebek'te oturuyor. O kadar ilgili Afra Saraçoğlu'yla ve Kopenhag'a Nesli de gitti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu ile birlikte. Bunlar iddia olarak bana gelen bilgiler. Afra Saraçoğlu, Nesli Hanım ve Poyraz Yosmaoğlu dilerlerse cevap hakkı var. Bu kanal onlara açık. Bağlanıp kendilerini anlatabilirler, ifade edebilirler. Beril isimli iki hesaptan birinin ismi Beril. Beril isimli bir hesap Afra'nın bileklerini de bu adamın aldığını iddia etti. Ve Ee, o 2 fake hesap çocuğun adını soyadını yayıp kapandılar sonra. Bu Poyraz Yosmaoğlu ismini attılar ve o yakışıklı Afra'nın çevresi yakışıklı uzun saçlı diye de bu Poyraz Yosmaoğlu'nu bol bol övmüşler arkadaşlar bu şeylerde paylaşımlarda. Sosyeteden bir aileye mensup anne babası boşanmış ve olaylı boşanmışlar. Bu da başta Bülent Cankurt olmak üzere sosyete yazarı Sabah gazetesinin küpürlerine kadar attılar bana. Vardır zaten sizler de Afra Saraçoğlu'nu iyi takip edenler de bu küpürleri görmüşlerdir. Poyraz Yosmaoğlu'nun anne babasının olaylı boşanması sırasında birbirlerini nasıl suçladıklarını, yaşanan olayları gazeteci Bülent Cankurt da Sabah gazetesinde bunu yazmış. Başka haberlere de konu olmuş. Başka yerlerde de çıkmış. tamam, peki bu Ve konuyla ilgili olarak yorumun? bitireyim ne olur. Bitireyim. Ve sosyal medyada gazete küpürleri yayınlanınca bu Afra Saraçoğlu sosyal medyada
gazete küpürleriyle Kopenhag olayı ortaya çıktıktan sonra bu Poyraz Yosmoğlu'nun annesi babası da boşanmış ve olaylı boşanmışlar. Zamanında skandallara filan karışmışlar filan diye yayılınca iddialara göre Afra e, geri adım atmış. İlişkimiz var veya yok bir şey diyememiş. Bu taraf öne çıkınca bu Poyraz Bey'in annesinin babasının olaylı boşanmaları, yıllar önceki o olaylar ortaya dökülünce Afra da geri adım atmış. İddialar bu şekilde. Şimdi iddialara göre ortalığın durulması bekleniyormuş. Ve Poyraz Yosmoğulları iddiaları çıktıktan sonra Afra Saraçoğlu bu ATBA sıralamasında hep zirvedeydi biliyorsunuz. Haftalık en çok paylaşılan sosyal medyada kadın oyuncu listesinde 6. sıraya düşmüş Afra Saraçoğlu. Çünkü Afram fanları ve Mert Ramazan Demir fanları Afra Saraçoğlu'nun bir kısmı Afra Saraçoğlu'nu terk etmişler. Deniliyor ki şu anda bunlar yakalanmazlar. Ancak hep bunlar iddia tabii arkadaşlar. Sevgili olduklarını ben burada söylemiyorum. Bana gelen iddiaları anlatıyorum. Ancak yaza doğru ve yazın gazeteciler, muhabirler onları ya bir deniz kenarında, Bodrum'da, Marmaris'te ya uçakta, havalimanında ki bol bol uçak seyahati yaparlar biliyorsunuz yazın artık ünlüler yakalarlar diyorlar. Peki yarın Mustafa Ağda konuğum ünlü paparazzi magazin gazetecisi havalimanında ünlüleri yakalayıp onlara sorular soran Mustafa Ağda biliyorsunuz. Mustafa Ağda ile bu konuyu da konuşacağım. Lütfen kusura bakma demin sözünü kestim ama şimdi söz senin. Yo, ben merak ettim sizin yorumunuz ne diye. Çünkü aylar boyu biz bu programı yaptık ve bu program formatında hep Afra ile Mert'le alakalı olumlu düşünceler, pozitif düşünceler. Bunlar ayrılamazlar, şunu bunu falan dedik. Siz bunlara inanıyor musunuz? Yoksa söylenilen magazinsel, şimdi onlara da saygısızlık etmek istemiyorum. Çünkü sabah Ece'nin yayınında galiba bu programda söylenildi bu. Bir takım delillerle bir şeyler sunuldu. O biletleri kim almış, kimle Seyret, gitmişler, yanında Betül seyretmedim, Şah varmış vesaire. hiç seyretmedim onları ama bana gelen bilgiler ona da gelmiştir mutlaka. Bana gelen Yani ne diyorsun sonuç istihbarat. itibariyle? Noktayı koy. Ayrıldı mı bunlar? Yani ayrıldı ayrılmadı bir şey söylemiyorum. O tarafla ilgili bir şey söylemiyorum. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ilişkisiyle ilgili hiçbir Ama şey ben söylemiyorum. sana söyleyeceklerim var. Fakat Şu an söylemeyeceğim. Bir dahaki seferki yayında anlatacağım. Tamam mı? Beklesinler. Bir dahaki seferki yayında beklesinler. Çok değişik şeyler anlatacağım. Her şeylere inanmasınlar. Her şeylere inanmasınlar. Sen de galiba biraz inanmış gibisin. Seni de öyle gibi gördüm sanki. o kadar yoğun Anladın mı? ve o kadar ayrıntılı bilgi geliyor ki Tamam ve ama o zaman ve Onur'un anlattıklarıyla çakışıyoruz yani. Olmuyor öyle. O yüzden dolayı ben ayrıldıklarına inanmıyorum. Ben gene söylüyorum, gene inanmıyorum ayrıldıklarına. Cumartesi günü Onur Akay konuğum. Onur Akay'la da bu konuyu tekrar konuşacağız. Tabii ki Onur Akay'a sorularım olacak. Onur Akay bu akşamki yayını da izlemesini rica ettim kendisinden. Seninle yaptığımız bu yayını izleyecek. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle bir gerçeklik de var. Ve Yani diyorsun ki sen bunlar gittiler, yanında Neslişah vardı. Uçak biletlerini alan bu beyefendi. Yani uzun lafın kısası bunlar ayrıldı demeye getirdin herhalde. Onu anladım ben. Ama şimdi asıl ben konuyu buradan değil. Dur bakalım. Yarın Mustafa Bey'i bir dinleyelim. Ondan sonra biz Onur'u da bir dinleyelim. evet. Önümüzdeki hafta gerçek yorumları yapalım, oldu mu? O zaman masaya oturtturalım konuyu. Evet, şu anda bizi izleyen değerli izleyenlerin de görüşleri çok önemli. Onların yorumları da çok önemli. Tabii. Onlar bize neler anlatacaklar. Fakat ben tecrübeme dayanarak bunlara yok diyemem. Bu gelen bilgilere yok bunlar boş diyemem. Bu iddialara boş diyemem. Ben de bir yandan araştırmaya devam ediyorum. Sağlam bir delil bulduğum zaman evet ilişki var ya da bunların hepsi palavraymış Ya olayı diyebilirim. zaten asıl Hepsi sahibinden öğrenebilirdin. evet hepsi bunların palavraymış diyebilirim ama şu anda bak sen diyorsun ki bir başka televizyon kanalında da buna benzer şeyler konuşuluyor. Yani Evet. televizyon masalarında oturan arkadaşlar da boş insanlar değil. Onların arkasında da bir yapım Ya ben ekibi, inanmak araştıran istemiyorum. muhabirler var. Araştıran muhabirler bir yapım ekibi var. Yani gerçek
olmadığına inandıkları şeyi o masalara getirip de ekranda milyonların karşısında konuşmazlar. Bir şeyler var demek ki. Bir şeyler var. Ya bir platonik bir arkadaşlık, beraberlik daha ciddileşmemiş ya da bayağı bir yol almışlar. Bunu bilemeyiz. Bunu Afra Saraçoğlu bağlanıp kendisini ifade edebilir. Hayır, bunlar doğru değil, yalan diyebilir. Ya da doğru, evet diyebilir. Ya da o Poyraz Bey, o çıkıp konuşabilir, anlatabilir, kendisini ifade edebilir. Kendisiyle ilgili konuştuğumuz her konuda ikisinin de cevap hakkı var. Nesli Hanım'ın da, Nesli Şah'ın da cevap hakkı var. Bunun da altını çizelim. Ama ben senin bundan sonra yapacağımız yayında pazartesi lütfen bana ayır, pazartesi akşamını. E, Kesinlikle sen hiç merak etme. Ama şu anda tansiyonum inanılmaz kötü oldu. Keşke söylemeseydin. Bu konunun peşindeyim. Belki sen araştıramayacaksın ama ben bir şekilde ulaşacağım. Bir şekilde ulaşacağım. Biliyorsun daha önceden onların ailelerinden birisine bir bakım yapmıştım. Bir seans vermiştim. biliyorum, Hatırladın değil mi? O biliyorum. kişi unuttum şimdi. Uzun zaman geçti. Bulacağım telefonumdan. Arayacağım. Olayın aslını astarını öğreneceğim. İnşallah böyle bir şey yoktur. Kopenhag'a niye gitsin konser ediyorum şimdi içimden bir erkekle. Ama illa da bir erkekle gitti diye sevgilisi olacak diye bir kaydı yok ki. Şimdi ben evli barklı bir insanım. Şimdi bir erkek arkadaşımla Bağdat Caddesi'nde kafede beni görseler illa bir şey mi olacak? Ya bir hafta mı yapıştıracaklar? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Dur araştırmadık daha bilmiyoruz. Bu konu hakkında ön yargılı olmayalım. Bekle bakalım bir hafta. Evet, bekleyelim. Peki İpek'ciğim, çok teşekkür ederim. Ben Bu teşekkür yayın ediyorum. Çok mersi. çok güzel bir yayın oldu. Bizi izleyenlere de Ay teşekkür çok ederiz. vallahi özlemiştim doya doya. Harikasın. Seni hep böyle mutlu ve böyle pozitif görmek istiyorum. Sağ ol, Enerjine bugün hayran kaldım. Eski sağ ol. günlerine geri dönmüşsün. Sana öncelikle sağlık diliyorum. Sonra da şans ve mutluluk diyorum. Allah seni nazarlardan, kem gözlerden korusun. İyi ki Hepimizi, varsın Bilal abicim. Çok hepimizi, öpüyorum kocaman. hepimizi. Anneni Pazartesi. öperim, teyzeni öperim, seni öperim. Buradalar, dinliyorlar zaten. Buradalar, dinliyorlar. Evet, eski Kaan'a da çok selamlar. O yok bu. Hafaflara da çok selamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şebnem'e de Teşekkürler. selamlar. Hoşça kalın. Bay bay. Sağ ol, bay bay. Dostlar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili moderatörlerim ve özel abonelerim, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.